Günümüzden 1000 yıl önce kadim Pers topraklarında bir hükümdar tahtında huzursuzca kıpırdanıyordu. İktidarının zirvesindeydi. Orduları güçlüydü. Ama kalbinin derinliklerinde doymak bilmez bir açlık vardı. Daha fazla güç, daha fazla kudret. Ve bir gün sarayına getirilen o lanetli taşla tanıştı. Taşın içindeki ses ona fısıldadı. Dile benden ne dilersen. Kralın dudaklarından yüzyıllardır dillerde dolaşan o kadim cümle döküldü. Bana ihtişamımı göster. Ve işte o an kabus başladı. Saray salonu aniden gölgelerle doldu. Havada yanık et ve kükürt kokusu yayıldı. Taşın içinden gözleri alev gibi parlayan bir varlık çıktı. O binlerce yıldır karanlıkta bekleyen bir cindi. Yüzünde bir gülümsemeyle kralın dileğini kabul etti. Ama her şey kralın hayal ettiğinden çok daha farklıydı. Sarayın içindeki insanlar bir anda çığlıklar atmaya başladı. Bir adam göğsünü tutarak yere yığıldı. Acı dolu haykırışları havada yankılanıyordu. İç organlarından canlı yılanlar fışkırıyordu. Başka biri ellerinin kontrolünü kaybederek kendi boynunu sıkmaya başladı. Bir başkasıysa çığlıklar içinde vücudunun içine çekiliyordu. Derisinin altına hapsoldu. Et ve kemik birbirine kaynarken dehşet içinde bakanlar ne yapacaklarını bilemiyordu. Kral tahtında donup kalmıştı. "Dur, bunu istememiştim," diye haykırdı. Ama çok geçti. Cin ona yaklaştı. Şeytani gülümsemesi genişledi. "Ama istedin ve ben de verdim." O gün Pers sarayında kimse sağ çıkmamıştı. Fakat sarayın büyücüsü son anda cini bir kırmızı yakuta hapsetti ve cin mühürlenerek yeniden karanlığa gömüldü. Ama biliyordu. Bir gün taş yeniden bulunacak ve o tekrar uyanacaktı. Karanlık arzuların şekil bulduğu bir kabus, insan ruhunun en derin korkularıyla beslenen bir varlık. Binlerce yıl boyunca sürgün edilen ve serbest kalmayı bekleyen şeytani bir güç. Tılsım sadece dilekleri yerine getiren bir varlık değil, o her dileği kabusa çeviren bir cin. İnsanların arzularını dehşet verici oyunlarla onları mahvetmek için kullanıyor. Ve bir kez uyandığında dünyaya cehennemi getirmekten başka bir amacı yok. 1997 yapımı bu korku klasiği mitoloji ile vahşeti birleştirerek izleyiciyi en karanlık kabuslarına sürüklemektedir. Peki bu harika yapımın ilk etapta kökenlerine iniş yaparak sonrasında film hakkında bilinmeyenleri neymiş gelin bir bakalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Cin kavramı İslam, Pers ve Arap mitolojilerinde çok eskiye dayanmaktadır. Tılsım filmi bu mitleri biraz değiştirerek kullanıyor. Açılış sahnesinde olanlar özellikle İslam mitolojisindeki kötü niyetli ifritler ve Pers kültüründeki Ahriman'ın lanetli yaratıkları ile benzerlik taşımaktadır. Cinler Kur'an-ı Kerim'de ateşten yaratılmış varlıklar olarak geçer. İnsanlar gibi iradeleri vardır. Bazıları iyi, bazıları ise şeytanidir. İfritler en tehlikeli cin türü olarak kabul edilir. Kendi başlarına hareket edebilir ve insanlara zarar verebilirler. Kur'an'da ve eski Arap hikayelerinde ifritlerin insanları kandırarak dileklerini çarpıttığı anlatılır. Tılsım filmindeki cin bu mitlerden esinlenerek yaratılmıştır ama daha abartılı ve kanlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Pers mitolojisinde Daeva adı verilen kötü varlıklar bulunur. Bunlar iyilik tanrısı Ahura Mazda'nın düşmanı Ahriman'ın yaratıklarıdır.
Tılsım filminin açılış sahnesi Ahriman'ın insanlara lanet getirdiği mitlerle büyük bir benzerlik taşır. Özellikle insanların grotesk şekillere bürünmesi Pers mitolojisindeki lanetlenmiş ruhların başına gelenleri hatırlatmaktadır. Birçok eski hikayede şeytan veya bir iblis insanlara 3 dilek sunar ama hepsini felakete çevirir. Tılsım filmindeki cin de tam olarak bunu yapıyor. Açılış sahnesindeki Pers kralı halkı için güç ve ihtişam istiyor ama her şey korkunç bir yıkıma dönüşüyor. Mitolojide cinler görünmezdir. Ancak tılsımda cin korkunç bir fiziksel forma sahiptir. Gerçek mitolojide cinler insanları kandırabilir ama direkt öldürmezler. Filmdeki gibi insanları parçalamak yerine daha çok delirtme, kandırma ve rüyalarla etkileme yollarını kullanırlar. Mitlerde cinleri hapsedilecek objeler vardır. Tıpkı filmin kırmızı opal taşı gibi. Ancak gerçek mitolojide bunlar genellikle mühürlü şişeler, bakır kaplar veya büyülü tılsımlar olur. Peki filmin şimdiye kadar anlatılmayan bilinmeyenleri neymiş? Gelin buna bir bakalım. Tılsım korku türüne büyük katkılar sağlamış, birçok efsanevi oyuncuyu bir araya getirmiştir. Filmin baş kötüsü Andrew Diof'tur. Freddy Krueger gibi efsane bir ikonu oynayan Robert Englund da adeta filme farklı bir hava katmıştır. Candyman yani Şeker Adam serisinden tanıdığımız Tony Todd ise şeytana kafa tutan bir güvenlik görevlisini canlandırmaktadır. 13. Cuma serisinden tanıdığımız Ken Hodder ise cama sıkışan nadide bir oyunculuk örneğiyle seyircilere "ben de buradayım" havası katmıştır. Tabii ki Evil Dead serisinden tanıdığımız Ted Raimi'yi unutmamamız gerekiyor. Bu isimler filmi korku türü açısından tam bir yıldızlar geçidine çevirmiştir. Birçok kişi filmi Wes Craven'ın yönettiğini sanmaktadır. Ancak yönetmen koltuğunda Robert Kurtzman vardır. Wes Craven ise sadece yapımcı olarak projeye destek vermiştir. Kurtzman, Evil Dead 2 ve From Dusk Till Dawn gibi filmlerin özel efektleriyle tanınan bir isimdir. Cin'in dilekleri yerine getirme şekli oldukça şeytanidir. Verilen her dileği kelimesi kelimesine alarak sahibinin aleyhine çevirmektedir. Örneğin bir sahnede bir karakter ölümsüz olmayı dilemektedir. Ama sonunda sonsuza kadar taş heykelin içine hapsolur. Bu konsept filmin en korkutucu anlarından biri olarak kabul edilmektedir. Andrew Diof'un cin formuna dönüşmesi için her çekim günü tam 3 saat süren ağır bir makyaj süreci gerektiriyordu. Bu efektleri efsanevi makyaj sanatçısı Robert Kurtzman ve ekibi hazırladı. Andrew Divoff, cinin şeytani sesini yaratmak için çekimler sırasında özel bir teknik kullandı. Repliklerini söylerken boğazına metalik bir gırtlak pastili koyarak sesine derin, yankılı ve ürkütücü bir ton kattı. Bu yöntem cinin insanüstü ve tehditkar bir varlık olduğunu hissettirmeye yardımcı oldu. Mücevher dükkanındaki ölüm sahnesinde bir adamın cam duvarın içine çekilerek ezildiği sahne gerçek cam kullanılarak çekildi. Hani şu Jason rolünde tanıdığımız güvenlik abimiz. Tabii ki özel efektler ve sahne cam kullanıldı. Ancak çekim sırasında camın beklenenden daha sert olması nedeniyle figüranlardan biri hafif şekilde yaralandı. Filmin içinde bir sürpriz var. Cin bir sahnede Freddy Krueger'a gönderme yapıyor. Bir karakterin dileği üzerine "tatlı rüyalar" diyerek onun kabus içinde ölmesine neden oluyor. Bu Robert Englund'ın filmde oynadığı düşünülerek yapılan eğlenceli bir gönderme olarak görülmektedir. Başlangıçta filmin adı Tılsım değil, doğrudan Cin olarak planlanmıştı. Ancak yapımcılar filmin pazarlama açısından daha çekici olması için Tılsım ismini tercih ettiler. Bugün CGI ile yapılan birçok efekt Tılsım'da tamamen pratik makyaj ve mekanik efektlerle gerçekleştirildi. Cin'in yüzündeki kasların hareket etmesi için maskenin içine küçük motorlar yerleştirildi. Bu karakterin çok daha canlı ve tehditkar görünmesini sağladı. Cin'in dilekleri gerçekleştirdiği esnada çıkan korkutucu ses efektleri aslında gerçek insan çığlıkları ve bozulmuş hayvan sesleri kullanılarak oluşturuldu. Ses mühendisleri özellikle kesilmiş keçi ve koyun çığlıklarını manipüle ederek rahatsız edici bir atmosfer yarattı.
Tılsım'ın birinci filmi büyük bir başarı yakalasa da devam filmleri, özellikle 3. ve 4. filmleri hayranlar tarafından pek beğenilmedi. Bunun en büyük sebebi Andrew Divouf'un cin rolünü bırakması ve özel efektlerin düşük bütçeye kurban gitmesiydi. İlk iki filmde kullanılan pratik efektler sonrasında CGI ile değiştirildi ve bu da atmosferi olumsuz olarak etkiledi. İşte böyle dostlarım. Çocukluğumuzda Star TV'de yayınlanan Parlament sinema gecelerinde çıktığında izlerken yorganın altına girmemize sebep olan bir başka filmin bilinmeyenlerini sizlere sunmak hoşuma gitti. Ramazan ayına özel harika film bilinmeyenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğim. Sizlerden tek ricam videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Ayrıca kanala yeni geldiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Haftalık programları ve filmler hakkında başka bilgileri de paylaştığım Instagram adresimi de takip etmeyi sakın unutmayın. Katıl butonundan da kanalın gelişmesi adına ufak da olsa benim de katkım olsun diyorsanız çok ufak bir miktarda bana destek olabilirsiniz. Daha araştırılmayı bekleyen çok film var. Ben Kapital Burak.